Bu evin fiyatı 6.000 baht. Yani bugünün kuruyla 8.300 küsür lira ediyor. Resepsiyon hizmetinden havuzuna, spor salonundan night marketlerine ve detaylı bir şekilde tüm ayrıntılara ulaşabiliyor olacaksınız. Gelin size şimdi bu kondonun imkanlarından, biraz çevresinden, sosyal tesislerinden bahsetmeye çalışayım. Biraz çevreyi göstermeye çalıştım burada. Havuz gayet güzel, temiz gözüküyor. Güzel bir çevrede bulunuyor burası. Hemen arkamızda night market var. Bu night markette de çok ucuz rakamlara yemek yiyebiliyorsunuz. Burada elektrikli şofben gördüğünüz zaman korkmuyorsunuz çünkü. Bence koskocaman bir balkonu var. Şöyle göstereyim. Gayet uygun. Ve sabah kalkıp budamızı selamlayabiliyoruz. Ve az önce bahsetmiş olduğum night market. Dostlarım, güzel insanlar, Tayland'ın kendine has sıcak atmosferinden hepinize günaydın. Hoş geldiniz. Bugün aslında çok kritik bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hemen hemen son zamanlarda hepimizin kulağına gelen Tayland son zamanlarda çok pahalılaştı. Artık eski cazibesini yitirdi gibi konular var. Peki işin aslı gerçekten böyle mi? Biz hala o zihnimizdeki fiyat performans cennetini bulabiliyor muyuz? İşte bugün bu soruların cevabını vermek için benim huzur köşem dediğim Tayland'ın yerel dokusunu en saf haliyle koruyan o muazzam balıkçı kasabasına, yani Bangsaray'a geldik. Kimileri Bangsaray diyor, kimileri Bangsaray'a diyor. Benim için burası huzurun tam bir merkezi haline gelmiş durumda. Pattaya'nın o bitmek bilmeyen gürültüsünden, kaosundan, sıkıntısından 25 dakika, Jomtie'ne ise yalnızca 10-15 dakika kadar bir mesafedeyiz şu anda. Biraz kısık sesle konuşuyorum şu an, sabah 6-6.30 civarları. Komşularımı rahatsız etmek istemiyorum ondan kaynaklı. Umuyorum ki sesim net bir şekilde geliyordur. Bangsaray, turistlerin istilasına uğramamış, yerel halkla iç içe olabileceğiniz, emlak fiyatlarından markete, bar fiyatlarından ev kiralarına kadar Pattaya'nın neredeyse yarı yarıya fiyatlarına yaşayabileceğiniz o muhteşem benim güzel kasabam burası. Bugün bu videoyu çekme sebebim aslında çok özel ve samimi bir durum. Türkiye'den çok sevdiğim bir dostum beni aradı. Buraya gelmek istediğini, fiyat performans bir yer aradığını, keyfinden çok fazla ödün vermek istemediğini ancak çok da kalabalık bir yerde yaşamak istemediğini söyledi. Ben de onun için kolları sıvadım ve eşi dostu başladım aramaya. Ve onun için çok güzel bir yer bulduk. Bugün hep birlikte ona göz atacağız. Bu bulduğumuz konuda imkanlarıyla bizi ciddi anlamda çok şaşırtacak. Bu videoda sadece bir evi gezmeyeceğiz. Türkiye'de bir akşam yemeği, yani dışarıda yiyebileceğiniz bir rakı balık parasına Tayland'da nasıl bir krallıkta yaşayabilirsiniz? Onun değerlendirmesini yapacağız hep birlikte. Resepsiyon hizmetinden havuzuna, spor salonundan night marketlerine, enine boyuna, tamamıyla her yönüyle çevreyi incelediğimiz güzel bilgilendirici bir video olacak. Ve eminim ki çok kişinin işine yarayacak. Ve biz bugün Tayland'da yaşam bitti diyenlere inat, hala çok uygun rakamlara nasıl kaliteli yaşanabileceğini tek tek ispat edeceğiz. Eğer hazırsanız konulara doğru yavaş yavaş geçelim. Ben size biraz çevreyi göstermeye başlayayım, kompleksi tanıtayım, ardından odamıza geçelim ve oturup bir genel değerlendirme yapalım. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizin bölgenizde kiralar ne durumda merak ediyorum. Hadi şimdi Bangsaray'ın kalbine doğru yolculuğa çıkalım hep birlikte. Bangsaray'dayız, yani Tayland tacısı Bangsaray olarak söylenen, bizim aslında onu söyleyemediğimiz Bangsaray'dayız. Benim zaten az çok seyredenler biliyor Bangsaray'ın nerede olduğunu. Burası yaklaşık olarak Pattaya'dan bir 25 kilometre uzaklıkta. Jomtien'de de 14-15 kilometre mesafede güzel bir balıkçı kasabası. Sessiz, sakin, çok fazla turist değişmez. Ev fiyatları, emlak fiyatları, yaşam fiyatları ve yemek fiyatları ve bar fiyatları konusunda da çoğu zaman Pattaya ile yarı yarıya farklar görebildiğimiz çok sessiz, sakin bir yer. Bugün de yine bu sessiz yerde, benim güzel köyümde, kasabamda, bir tanemde bir arkadaşım geliyor Türkiye'den. Bir ev için benden destek istedi, yardım istedi, yardımcı olabilir misin diye. Çok güzel şu an bir kondoya geldik. Burası benim evime yaklaşık bir 700 metre mesafede bir kondo. Birazdan size çevreyi de göstereceğim zaten. Ve buradaki bulduğumuz evi hangi koşullarda ne kadara tuttuk, bunlardan da az sonra kısaca bahsediyor olacağım. Bugünkü videoda size kısaca kondonun imkanlarından, sahip olduğu özelliklerden bahsetmeye çalışacağım. Yani resepsiyon hizmeti var mı? Havuzu nasıl? Spor salonu var mı? Çamaşırları nerede yıkıyoruz? Çevrede vakit geçirilebilecek rekreasyon alanı var mı? Sosyal alanları olan mesafesi ne kadar? Bunların her birinden tek tek bu video içerisinde sizlere bahsedeceğim.
ve detaylı bir şekilde tüm ayrıntılara ulaşabiliyor olacaksınız. Gelin size şimdi bu kondonun imkanlarından, biraz çevresinden, sosyal tesislerinden bahsetmeye çalışayım. Biraz çevreyi göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi resepsiyon hizmeti var. Oturma alanları, sabah burada bir çay kahve servisi var. Ardından şöyle gördüğünüz gibi çevrede gezilebilecek güzel şekilde yeşillendirmişler her yeri. Ağaçlandırmışlar, güzel bir peyzaj yapılmış. Şurada bir fitness salonumuz var. Ancak şöyle diyebilirim, çok böyle spor yapmaya uygun olmasa da genel kondisyonunu sağlayabileceğiniz ne var? Yani çok iyi durumda olmasa da koşu bandı, bisiklet, mekik sehpası var. Yine yalandan bir bisiklet, bir moonwalk koymuşlar. Arkada bir pek iyi durumda olmayan dayak yemiş bir kum torbası var. Fakat var mı? Var. Yani çok spor yapmak istiyorsanız çevrede çok uygun fiyatlı spor salonları zaten var. Hiçbir fikrim yok, sporla hiçbir alakam yok çünkü. Şimdi gelin biraz daha çevreyi gezelim. Çamaşır yıkamak için de genelde burada evlerde çamaşır makineleri olmuyor. Bu tarz çamaşır yıkama alanları oluyor. Geliyorsunuz, bozuk paralarınızı yanlardaki bozuk para bölmelerinden atıyorsunuz. Çamaşırlarınızı da içine tıkıyorsunuz abi. Burada zaten çalınma, edilme gibi durumlar olmuyor. Sonra çamaşırlarınız yıkandıktan sonra gelip alıyorsunuz. Gördüğün gibi 40 bahta yıkıyormuş burası. Ama böyle yerlerden ziyade her sokak arasında hemen hemen laundry'ler var. Senin bu caddenin az ilerisinde de bir laundry var. Sarı böyle tabelalı bir yer. O tarz yerler daha profesyonel yıkama yapıyor. Oraları daha çok tavsiye ediyorum diyor ve devam ediyorum havuza doğru. Gelin bir de havuza bakalım. Bak çiğlen mil yapmışlar. Buraya zamanında bir restoran açmışlar. Yürümemiş kapatmışlar. O arkası ona keza çamaşır yıkamak için girdiğimiz yer bir market, bakkal vesaire gibi bir şey açmaya çalışmışlar. Yürümemiş kapatmışlar muhtemelen. Ve şurada yarı olimpik diyebileceğimiz bir havuzu mevcut. Hemen lobinin arka kısmında. Havuz gayet güzel, temiz gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet yeterli, uygun. Günlük temizliği yapılsa da işte gün içerisinde görüyorsunuz. Burası doğa içerisinde bir yer olduğu için ağaç yaprakları, böcekler vesaireler düşebiliyor. Bunlar normal durumlar. Şurada çocuklar için, çocukların yüzebileceği bir küçük bir havuzda yapılmış. Şimdi isterseniz gelin yavaş yavaş odaya doğru çıkalım. Aa bak burada duş imkanı da var. Yavaş yavaş odamıza doğru çıkalım. Ve odayı gördükten sonra oda çok ekstra özellikleri olan bir oda değil. Ancak çok fiyat performans bir oda. Gelin bir de otoparka bakalım. Burada şöyle kapı girişlerinde posta kutuları olur genelde. Bunların hemen arkasında da motosiklet ve araç otoparkları olur. Benim motosikletim öteki tarafta kaldı herhalde. Evet, burada değil. Arkamızda bir muz bahçesi, müstakil evler. Böyle sessiz, sakin, güzel bir çevrede bulunuyor burası. Ben çok seviyorum. Zaten burayı ilk gördüğümde ben burayı otel zannetmiştim. Sonradan arkadaşım için bakmaya gelince bir de baktım ki meğer burası bir kondoymuş. Ve size bir ilginç nokta daha gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada asansörler sıfırdan değil, birden başlıyor. Şu anda net gözükebiliyordur umarım. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 ve biz 6. kata, muameleden 6'ya aslında 5'e gidiyoruz. Ding! Geldik. Welcome to New Home. Ve şimdi evimize gidiyoruz. Muhteşem esti. Türbülansa girdik, türbülansa. İnanılmaz esiyor. Oğlum kapı açık durabilse muhteşem olur lan. Ve şimdi evimize geldik. Evin girişinde mutfaktan ziyade yıkama yeri diyebileceğim. Çünkü ocak yok. Mutfak dediğin yerde ilk önce bir ocak olması lazım. Ocak neden yok? Mutfak neden bu kadar küçük? Çünkü Tayland'da insanlar genelde evlerinde yemek pişirmiyorlar. Hemen arkamızda night market var. Bu night markette de çok ucuz rakamlara yemek yiyebiliyorsunuz. Genelde sabahları aşağıda bir morning market başlar. Öğleden sonra akşam üstüne doğru da burada night market başlar ve gece
11-12 sularına kadar devam eder. Sıcacık tazecik yemekler bulabilir ve yiyebilirsiniz. Küçük boy otel tipi bir buzdolabı koymuşlar. Mikrodalga hemen her evde var. Çünkü burada genelde insanlar yemeklerini dışarıdan alıyorlar ve sonrasında getirip evlerini ısıtıp yiyorlar. Poşet içerisinde burada hatta veriliyor yemekler. Banyoyu göstereyim. Burada dediğim gibi babamın Türkiye'ye dönerken götürdüğü şeylerden bir tanesi şu elektrikli şofbendi. Burada elektrikli şofben gördüğünüz zaman korkmuyorsunuz. Çünkü gerçekten çok iyi çalışıyor. Bizim elektrikli şofbenlerle ilgisi kesinlikle yok. Şöyle gayet yeterli güzel bir bence banyosu var. Ve buzdolabını da şöyle göstereyim. Şöyle birkaç raflı buzluğu vesairesi olan şöyle gayet tek kişiye, iki kişiye kolaylıkla yetebilecek boyutta bence bir buzdolabı. Şimdi içeri doğru geldiğimizde burada bir çalışma masası alanı koymuşlar. Burada anten çıkışı koymuşlar. İsterseniz buraya bir televizyon ekletip şöyle çift kişilik yatağınızdan karşıdan televizyonu izleyebiliyorsunuz. Yatağın hem bu yanına hem bu yanına olmak üzere 2 tane ayna yerleştirilmiş. Bir tavan aynamız eksik kalmış. İnsanların rahatlığı için her şey düşünülmüş. Fanteziler eksik edilmemiş evimize diyorum ve evin en sevdiğim noktalarından bir tanesine geliyorum. Bence koskocaman bir balkonu var. Şöyle göstereyim. Gayet uygun. Ve şöyle bir tapınak manzaramız var arkada. Gördüğünüz gibi sabah kalkıp Buda'mızı selamlayabiliyoruz. Ardından şöyle güzel bir şehir manzarası ve az önce bahsetmiş olduğum night market. Evden çıkıyorsun, hemen gidiyorsun şuradan yiyeceğini, içeceğini alıyorsun. Sağ tarafı 7-Eleven, sol tarafı Lotus, bir yukarısı Mr. Do It Yourself. Şu an tam Banksaray'ın merkezindeyiz aslında. Şu sağ tarafta gördüğünüz tapınakta, ileri kısımda görmüş olduğunuz tapınak, az daha yukarıya kaldırsana kafayı. Heh. Şu ileride görmüş olduğunuz tapınak benim evimin tam karşısında bulunan tapınak. Yani aramızda yaklaşık olarak bu tip kuş uçuşumu bir 350 metrelik bir mesafe var. Abiler gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Yani bu işin aslında bir gelelim. Evi gezdik, güzel, hoş, eyvallah ama burası neresi? Nasıl gelinir, nasıl gidilir? Şunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle burası Tayland'ın ucu mucu bilmem neresi değil abi. Burası bildiğin merkezden hatta Bangkok havalimanından böyle atladın mı taksiye taş çatlasın. Hatta şeyle bile ya otobüste bile 2 saatte buradasın. Taksi atladın mı havalimanından ta kapına kadar 1 saatte 1,5 saatte giriyorsun. Pattaya ile Banksaray arasında ne gibi farklar var? Neden ben burayı tercih ettim ondan bahsedeyim. Dürüst olalım Pattaya güzel. Eyvallah hepimiz çok seviyoruz. Curcuna gırla eğlence güzel ama abi yani kaos yerini böyle bir yerden sonra şey yapıyor insanın beynini yakmaya başlıyor. Banksaray bu noktada çok stratejik bir nokta. Motorunu atlıyorsun 20 dakikada Pattaya'dasın. Yapacağını yapıyorsun, işinin gücünü hallediyorsun, takılıyorsun, ediyorsun. Hop ondan sonra atlıyorsun motosikletine 20 dakika sonra huzurlu, mis gibi köyünde balıkçı kasabandasın abici. Sessiz, sakin, her yere yakın. Alışveriş merkezlerine, night marketlerine, tüm stratejik noktalara yakın mükemmel konumda bir yer. Maddi kısmına zaten hiç girmiyorum bile. Evi gösterdik. Bu arada şimdi fiyatından bahsedeyim. Bu evin fiyatı 6.000 baht. Yani bugünün kuruyla 8.300 küsür lira ediyor. Yani 8.300 küsür liraya şöyle söyleyeyim. Ben 9 ay önce Tayland'a gelmeden 4 kişi rakı balığa gittik İzmir'de. Sofrada yemek yok. Meze var, bir 70'lik rakı var. Abi ödediğimiz para yalan olmasın 10.000 küsür lira. 4 kişilik bir yemek. Ve arada işte ortada mezeler bilmem neler. 8.300 liraya bir ay boyunca yaşayabilmekten bahsediyorum. Bir ay boyunca başını bir evin içerisine sokabilmekten bahsediyorum. Yani bu aslında çok önemli bir nokta. Sosyal hayat desem burada maddi kısmına hiç girmiyorum bile zaten. 8.300 lira diyoruz. Pattaya merkezde bu paraya ancak çok eski yerlerde falan oturulabiliyor. Ya merkezden, sosyal yaşamdan çok uzak yerlerde. İnsanın çok keyifli oturamayacağı, ışık almayan, güneş almayan yerler oluyor. Burada ise bildiğin ferah ferah bir hayat yaşıyorsun. Sosyal hayat desem burada turistik kazık muhabbeti yok. Yerel pazarlara girebiliyorsun. Taze balığın, meyvenin en iyisini yerel fiyatlara satın alabiliyorsun. Ve komşularınla, esnafla burada kanka oluyorsun. Yani yolda şuradan bir pazara gidene kadar 5 tane esnafla selamlaşıyorsun. 3 tanesinin kapısından oturup bir şeyler içiyorsun. Kısacası eğer benim bütçem kısıtlı ama kalitemden ödün vermek istemiyorum, kafamı dinlemek istiyorum diyorsan Banksaray nokta atışı. Özellikle buraya ailesiyle gelmek isteyen, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelip sakin, sessiz bir hayat yaşamak isteyen, o kaostan uzak yaşamak isteyenler için Banksaray çok güzel bir yer. Burası stüdyo bir daire.
bir ya da iki kişinin konaklamasına uygun, uzun süre yaşamasına çok uygun değil. Tek kişi uzun süre yaşayabilir. Biz bu evi arkadaşım için kapattık. Darısı sizlerin başına. Sorusu olan nasıl yaparız diyen varsa yorumlara hemen çöksün aşağıya. Her türlü elimizden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Zaten emlak platformumuz çok yakın sürede yayına girmiş olacak. Burada Tayland'da bulunan güvenilir esnafla özellikle Türkiye'den buraya gelmek isteyen sevgili dostlarımızı bir araya getireceğimiz güven esasına dayalı bir platform oluşturma yolunda ilerliyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda tasarımlarımızı tamamladık ancak güvenlik, biliyorsunuz olayın güvenliğini sağlayabilmek, devamlılığını sağlayabilmek çok önemli. Bu konularda geliştirmeye devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı ama emin adımlarla geliyoruz. Buranın mesela en önemli noktası sahil noktasına, deniz noktasına gelince Pattaya'ya gelen bilir. Pattaya'da denize giremezsin. Gerek teknelerden giremezsin, jet ski'den giremezsin, gerekse pislikten giremezsin, gerekse kalabalıktan giremezsin. Jomtien keza. Pattaya kadar pis bir yer değil. Ancak kalabalık noktasında kesinlikle Pattaya'yı aratmayacak bir yer. Banksaray sahiline gelince şimdi Pattaya merkezden Satayip'e doğru gittikçe abi deniz temizlenmeye başlıyor. Artık burada siz denizin dibini görmeye başlıyorsunuz. Kumluk olduğu için dalgalı havalarda hafif bir bulantı gözükebiliyor ancak bu pislikten değil, tamamen dip yapısının kum olmasından ve o kumun bulandırmasından kaynaklı bir bulanıklık oluyor. Sakin sabah saatlerinde gittiğinizde suyun içerisinde yüzen balıkları görebiliyorsunuz. O açıdan muhteşem bir yer. Denizle arası iyi olanlar zaten Jomtien'le bile otursa gelip burada denize giriyorlar. O açıdan mutlaka burası da gözden kaçırılmaması gereken noktaların başında geliyor. Türkiye'de şu anda kiralar, ben biliyorsunuz 9 ay önce buraya geldim. Hangi rakamlara geldi? Hatta sadece Türkiye için konuşmuyorum. Şu anda bu videoyu nereden izliyorsan. Bulunduğun yerde kira fiyatları kaç para? Amerika'dan izleyenler var biliyorum. Almanya'dan, Azerbaycan'dan izleyenler var ve Tayland'ın farklı yerlerinden, farklı bölgelerinden izleyen arkadaşlarım var. Bunları grafiklerden hepsini tek tek takip ediyorum ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlara yazar mısınız? Sizin bulunduğunuz bölgede kira fiyatları nasıl? Benim bölgemde ki kiralarla bir kıyaslama yaparsak sizce hangi bölge daha mantıklı görünüyor? Yorumlarda dediğim gibi buluşalım. Bir sorunuz olursa info@fatihgo.com adresinden veya direkt Instagram fatihkunak35 adresine girerek DM yoluyla bana mesaj atabilirsiniz. Ve videoyu buraya kadar izlediyseniz benim için çok önemli. Altta hemen bir beğen butonu var. Hemen şurada. Ona abi bir basarsan, bir de iyi kötü yorumlarını belirtirsen, aşağıda düşüncelerini belirtirsen, inan bana algoritmayı bırak, motivasyon olarak bana çok büyük bir katkısı oluyor. Ben bu yorumları gördükçe diyorum ki tamam, izleyenler var, öyleyse bu yolda devam etmeliyim. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Zaten hepiniz biliyorsunuz, bana yapılan her bir yorumu tek tek eksiksiz, hiçbirini kaçırmadan yanıtlıyorum. Elimden geldiği kadar demiyorum şu noktada çünkü da hala elimden gelebiliyor bütün mesajları yanıtlayabilmek. Aynı zamanda hemen şuraya Instagram adresimi de bırakıyorum. Oradan direkt tıklayıp Instagram'dan bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Beklemede kalın, kendinize çok iyi bakın, piyasayı takipte kalın, beni takipte kalın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.